Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz ama inanın tadı damağınızda kalacak, sürekli yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye tarifi veriyorum. Tarife başlıyorum. Çok az malzemeyle 1 adet yumurtayı ekledim. 4 yemek kaşığı süt ekliyorum. 4'te 1 çay bardağı diyebilirim. Ama sizler görün diye bu şekilde kaşıkla ölçüyorum. Yine sıvı yağ ekliyorum ve kaşık ölçüsüyle tam 7 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ayrıca gram ölçüleri de yine açıklama kısmında yazacak. Oradan da bakabilirsiniz. Yağını da ekledim. Şimdi yarım su bardağı toz şeker. Bunu da yine kaşık ölçüsüyle gösteriyorum. 5 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve güzelce karıştırıyorum. Tamamen karıştırdım. Şimdi ununu ekliyorum. 2,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. 1 paket vanilya ve 1 pakette kabartma tozu kullanıyorum. İlk önce kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Unun geri kalanını da döküyorum. Yine her zaman söylüyorum, lütfen ununuzu kontrollü ekleyin. İlk olarak hamurunuzu yoğurun. Kıvamına bakın ve daha sonra azar azar ununuzu ekleyebilirsiniz. Hamurun kıvamı çok ama çok güzel oldu. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla damla çikolata, tepeleme 3 yemek kaşığı çikolata diyebilirim. Ve bir tane de portakal kabuğu rendesi. Güzelce yoğuracağım. Videomu buraya kadar izleyenler yorum bölümüne yorum bırakırsa çok mutlu olurum. Hamurumu yoğurdum. Ve şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak şeklini vermeye başlıyorum. Bu şekilde uzunca elimle yuvarladım ve tepsiye diziyorum. Tekrar gösteriyorum. Çok basit. İşte bu kadar. Ve sonuncu kurabiyemi de yapıyorum. İnanın hiç abartmıyorum. Çok lezzetli bir kurabiye. Sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hem de çok kolay ve az malzemeli. Kurabiyelerim hazır. 170 derece önceden ısıttığım fırında 15-20 dakika kadar pişirdim. Soğuyan kurabiyelerimi servis tabağına alıyorum. Türkan tadına bakmak için sabırsızlanıyor. Kurabiyeye daha yakından bakabilirsiniz. Gayet güzel pişmiş. Zaten görüntüsü kendini ele veriyor. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Bu kurabiyeyi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.